Merhaba, felsefe tarihinde öyle isimler vardır ki sadece var olan tartışmalara katılmazlar, tartışmanın kendisini, oyunun kurallarını değiştirirler. İşte bugün 20. yüzyıl analitik felsefesinin gidişatını tek başına değiştiren o devlerden birini, Alvin Plantinga'yı ve onun başlattığı entelektüel devrimi konuşacağız. Kitap felsefedeki bu yolculuğumuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın ki bu felsefi keşiflerde hep birlikte olalım. Takvimler 1980 yılını gösteriyor ve Time dergisi felsefenin en rasyonel, en seküler kalelerinde olan biten hakkında adeta bomba gibi bir haber yapıyor. Düşünün, Tanrı fikrinin entelektüel sohbetlerden neredeyse tamamen kovulduğu bir dönem. Bu alıntı basit bir dergi başlığı değil aslında. Felsefe sahnesinde kopmak üzere olan büyük bir fırtınanın, bir devrimin habercisi. Evet, felsefenin o devasa akıntısına karşı tek başına durma cesaretini kim gösterdi? Bu sessiz ama bir o kadar da sarsıcı devrimin arkasındaki mimar kimdi? İşte hikayemiz tam da bu soruyla başlıyor. Ama önce bu dönüşün yaşandığı entelektüel iklime bir bakalım. Yani nasıl bir ortam vardı da bu bir geri dönüş olarak adlandırıldı? Şunu söyleyebiliriz, teizm, felsefe arenasında adeta işgal altındaki topraklarda bir hayatta kalma mücadelesi veriyordu. O yılların analitik felsefe dünyasında ateizm ve naturalizm sanki oyunun kuralları değil, oyunun oynandığı sahanın ta kendisiydi. Teist bir argümanla ortaya çıktığınızda daha en başından savunmaya geçmek, bütün kanıt yükünü tek başınıza sırtlanmak zorundaydınız. Tanrı inancı felsefi bir problem olarak bile görülmüyor, neredeyse bir kategori hatası sayılıyordu. İşte tam da bu entelektüel kuşatmanın ortasında bir filozof sahneye çıktı ve kendi topluluğuna yani Hristiyan filozoflara o güne kadar duyulmamış radikal bir tavsiyede bulundu. Ve bu isim Amerika'nın en önemli protestan filozoflarından Alvin Plantinga'ydı. Onun önerisi sadece rakibin argümanlarına cevap vermek değildi. Hayır, o çok daha fazlasını teklif ediyordu. Oyunun kurallarını temelden değiştirmeyi. 1983 yılında Notre Dame Üniversitesi'nde yaptığı o meşhur Hristiyan filozoflara tavsiyeler konuşması bir milat olarak kabul edilir. Bu öyle sıradan kuru bir akademik sunum değildi, adeta felsefi bir bağımsızlık manifestosuydu. Plantinga'nın tavsiyesi 3 sağlam direk üzerine kuruluydu. Birincisi özerklik. Bırakın felsefi gündeminizi seküler dünya belirlemesin, kendi sorularınızı sorun. İkincisi bütünlük. İnancınızı bir kutuya, felsefenizi başka bir kutuya koymayın, bunları birleştirin. Ve belki de en önemlisi cesaret. Kendi temel varsayımlarınızdan yola çıkarak felsefe yapmaktan korkmayın, çekinmeyin. İşte bu cümle devrimin fitilini ateşleyen kıvılcımın ta kendisi. Plantinga çok basit ama çok güçlü bir soru soruyordu. Felsefi bir düelloda ispat yükü neden hep tek bir tarafın omuzlarında olmak zorunda? Yani eğer bir naturalist, evren dediğimiz şey nedensel olarak kapalı bir fiziksel sistemdir varsayımından yola çıkabiliyorsa, bir teist neden Tanrı vardır varsayımından yola çıkamasın? Peki, Plantinga bu entelektüel cüreti, bu meydan okumayı hangi felsefi zemine dayandırıyordu? Gelin şimdi onun en keskin silahına, uygun temel inanç kavramına biraz daha yakından bakalım. Bakın, yüzyıllardır Batı felsefesine hükmeden bir kural vardı, klasik temelcilik. Bu kurala göre bir inancın akla uygun yani rasyonel sayılması için ya 2 artı 2 eşittir 4 gibi kendi içinde apaçık olmalı ya da duyularla laboratuvarda test edilebilmeliydi. Tanrı inancı bu iki testin de yanından geçemediği için ne oluyordu? Rasyonellik sahasının dışına atılıyor, irrasyonel damgası yiyordu. İşte Plantinga'nın dehası tam da bu noktada devreye girdi. Dedi ki, bir dakika, tıpkı dün gerçekten yaşandı inancımız gibi ya da karşımdaki insanların da zihni var inancımız gibi, Tanrı inancı da kanıta muhtaç olmayan, uygun bir şekilde temel bir inanç olabilir. Yani bir inanan için Tanrı inancı kanıtlarla varılan bir sonuç değil, yola çıkılan rasyonel bir zemindir. Bu karşılaştırma Plantinga'nın yarattığı o zihinsel devrimi o kadar güzel özetliyor ki, Hristiyan filozofları sürekli savunma yapmak zorunda kaldıkları entelektüel siperlerden çıkarıp onlara "Bakın, kendi felsefi zemininizde güvenle durabilirsiniz." dedi. Artık diyalog, Tanrı var mı yok mu sorusuna kilitlenmek zorunda değildi. Artık peki, Tanrı'nın var olduğunu varsayarsak, dünyayı, ahlakı, bilinci nasıl anlarız gibi yepyeni ve çok daha üretken sorular sorulabilirdi. Plantinga'nın bu meydan okuyan sorusu aslında bütün argümanının kalbini oluşturuyor.
Noetik yapı dediği şey, yani tüm inanç sistemimizin mimarisi, bu mimari neden herkesin kabul ettiği, tarafsız olduğu varsayılan temellerle başlamak zorunda olsun ki? Neden bir müminin en derin, en temel inancı, onun rasyonel başlangıç noktası, onun felsefi temel taşı olamasın? Peki, Plantinga'nın bu entelektüel çıkışları, bu akımları felsefe dünyasında kalıcı olarak neyi değiştirdi? Şimdi gelin, onun yarattığı bu yeni manzaraya bakarak analizimizi tamamlayalım. Bir yorumcu durumu çok güzel ifade etmiş, Plantinga'nın argümanları, ateistik felsefenin o sarsılmaz sanılan mevzilerine düzenlenmiş entelektüel bombardıman uçuşları gibiydi. Bu felsefi hava desteğinin ardından binlerce Hristiyan düşünür, tabiri caizse piyade askeri geldi ve bir zamanlar kendilerine tamamen kapalı olan analitik felsefe topraklarında kalıcı bir yer edindi. Bu rakam ne mi? Plantinga'nın kurucularından olduğu Hristiyan Felsefeciler Derneği'nin bugünkü üye sayısı. Bundan 40-50 yıl önce hayal bile edilemeyecek bir topluluk. Bu, Plantinga'nın yarattığı etkinin en somut, en canlı kanıtıdır. Onun sayesinde felsefe artık tek sesli bir koro olmaktan çıktı. Ve evet, Plantinga'nın açtığı bu yolda ilerleyen teistik felsefe, bugün artık sadece savunma yapan bir alt dal değil, kendi gündemini belirleyen, özgün sorular soran, felsefenin en büyük tartışmalarına yön veren canlı, dinamik ve saygın bir alan. Teizmin entelektüel olarak ciddiye alınmaz olduğu yönündeki o eski önyargı büyük ölçüde onun sayesinde kırılmıştır. Bu analizi aslında hepimizi ilgilendiren bir soruyla bitirelim. İnancınız ne olursa olsun, hangi dünya görüşüne sahip olursanız olun, Plantinga'nın mücadelesi çok temel bir soruyu gündeme taşıyor. Felsefi bir tartışmada rasyonel başlangıç noktasını, yani oyunun kurallarını belirleme hakkı kime aittir? Ve bir varsayımı temel kabul etme ayrıcalığı sadece o anki entelektüel iktidarın veya çoğunluğun elinde midir? İşte bu, üzerine uzun uzun düşünmeye değer.